mojo deals, we been trapping like the 80s. Bu köpek mesela dozer. Bir kurtla mücadeleye girdiği zaman tek başına mücadele edebilir mi? Pusat gerçekten çok güçlü köpek. Hatta bir iddia koyabiliriz bence. Burada milli güreşçi bir hocamız var. Milli güreşçi hocamız bu köpeği tek başına tutabilir mi? Bir iddiaya da girebiliriz istiyorsanız. Köpek kendini çok da göstermiyor. Aman abi. Bir tane yavrusundan, yani en küçüğü olur, en kötüsü olur, en topal olur ama bir tane bunun yavrusundan bana ayır. İnşallah hocam parayı şimdiden biriktirmeye başla o zaman. Tamam, ne kadar? Evet arkadaşlar, bomba gibi bir yere geldik. Emrah Karametoğlu'nun yanındayız. Sizin için çok güzel bir çekim yapacağız. Devasa büyüklükte köpekler ve mükemmel bir bahçe sizleri bekliyor. Hazırsanız geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hocam ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyiyim hocam, sağ olasın. Sen nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Normalde böyle bir konsept yapmayacaktık ama hani böyle blöften gösterelim dedik. İyi yapmışsın hocam, canın sağ olsun. Pusat da bize izin verirse bu süre Pusat zarfında. bir sakinleşsin Pusat. Biz de tanışalım mı bir? Sıkıntı yapmaz hocam. Yok, yapmaz hocam. Ben varken sorun yok. Şimdi hocam buradan girişte bizi dev Bamsi karşıladı. Yanında da Petra dişi vardı. Evet. Aynı zamanda orası çiftliğin girişi, burası da köpeklerin bakım alanı. Doğru mu? Evet, doğrudur hocam. Hem kafeslerimiz burada, köpeklerimizin yerleri burada. Bakımları da burada yapılıyor. Seni geçen videodan tanıyanlar elbette var. Camiada Evet. da zaten bilindik birisin. Çok Yani- kısa bir şekilde Emrah Karametoğlu kimdi? Bir daha tekrar alabilir miyiz? Emrah Karametoğlu 1988 Kastamonu Devrekhan doğumluyum. Lise yıllarını Çankırı'da devam ettim. Çankırı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde hayatımı tamamladım. Karagazi Üniversitesi resmi iş öğretmenliği bitirdim. Yani alanımızda da işler yapıyoruz. Öğretmenlik yapmadım ama onun haricinde bu köpekler bizim en büyük hevesimiz. Aslında Piyasada bunlar da bir sanat bence hocam. Bu kadar köpeği yetiştirmek, bu kadar büyüklükteki bir çiftliğe sahip ya hocam olmak. şöyle zor, meziyetli bir iş, meşakkatli bir iş. Tabii ki zorluğuna bir iş, her işin bir zorluğu var. Zorluğuna katlanmadan hiçbir işte başarı yakalayamazsın hocam. Yani bunu iş olarak ya ben iki köpek alayım da besleyeyim de bunu buradan gelir elde edeyim dediğin zaman bunu yapamazsın. Bu hayvanları sevmezsen, bu hayvanlara bir bağımlılığın olmazsa yapamazsın. Mümkün değil yani. Çünkü çok arkadaşlar tanıyoruz öyle. Ya adamlar köpek yetiştiriyor, güzel rakamlara veriyorlar vesaire. Biz de alalım bir erkek bir dişi, biz de devam edelim diyorlar. Kolay değil. Yani bir... Doğru söylüyorsun hocam. Kesinlikle yani köpek bakmak arkadaşlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok eziyetli. Normal bir bebek büyütüyormuş gibi düşünebilirsiniz aslında. Yetişkinlikten yaşlılığa kadar olan bir süreç. Hocam burada kaç tane köpeğimiz vardı? Hocam yaklaşık 20'nin üzerinde köpeğimiz var. Ya hocam şimdi ben sormadan da edemeyeceğim. Yanımızda dev bir pusat var. Evet. Bu köpeğimizi de kısaca bir tanıtabilir miyiz? Annesi şu anda abimle Serkan Karametoğlu'nda Evet. halen daha yaşlılık dönemini devam ettiren Aykız var. Aykız'ın oğlu, babası Celal Altınsoy abimizin Beton. İki eşleşmenin verimi diyelim bu. Tabii kökeni yine bizim köpeklerimize gidiyor. Bildiğimiz, tanıdığımız hayvan. Burada bizimle olması bizi mutlu ediyor. Yani Pusat çok, çünkü Kastamonu'dayken de biz baktık Pusat'a. Oradayken de çok keyif aldığım bir köpek. Yani aslında Kastamonu'dan geldi bu Tabii pusat, değil Kastamonu'dan mi? geldi. Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'dan Karametoğlu'ndan vazgeçemeden sen yine pusattan abi Vallahi yanına hocam getirdin. vazgeçemedin demeyelim de Allah gönlümüze göre verdi diyelim. Yani Evet. çok keyif aldığım bir hayvandı. Ben Antep'e geldim. Peşimden çok şey yapmadı. Yani arayı soğutmadı. Kendisi de geldi. Seni de çok seviyormuş o zaman hocam. Seviyor. Ben de onu seviyorum hocam. Biz de Pusat'ı çok sevdik. Pusat sen de benim hakkımda öyle şeyler düşünüyor musun? Hocam bir diş yapısını falan bir gösterebilir Tabii miyiz? ki, tabii ki. Yani basarlarına bakar mısınız? Ağız kapanışına bakarsan hocam. Aslında senin bir Eksiksiz ve köpekte kusursuz. aradığın diş yapısı Pusat tanımlıyor mudur hocam? %100. Yani hiçbir eksik göremiyorum. Pusat'ın bence benim açımdan en çok hoşuma giden şeyi kafa yapısı, vücut yapısıyla dengeli. Ya onu Kafası kaldırabiliyor. büyük, kafalı bir hayvan. Ekstra zaten sallı bir hayvan. Hani Evet. orada görselde, videoda nasıl çıkacak bilmiyorum ama ekstra sallı bir hayvan ve ultra bir damızlık hocam. Yani kendi fiziki özelliklerini, karakteristik özelliklerini yavrularına birebir
yansıtabilen bir Yine hayvan. sen yavrularını da aldın Pusat'ın. Aldım. Onları da burada var mı peki? Gösterebilir miyiz? Var yavruları var. Şu anda burada 8 tane yavrusu var. Nasip olursa hem sahiplerini bekleyenler var hem kendimize damızlık bıraktığımız yavrularımız var. Evet, Onları birazdan da arkadaşlar videoyu sardırmadan izleyin lütfen. Çok mükemmel bir çiftlikteyiz çünkü Pusat'ın yavrularını da sizlere göstereceğiz. Şöyle yavaştan o zaman abi Pusat'ı da gösterebilmek açısından yukarı doğru çıkalım. Ya sıcaklar hocam hayvanları biraz yoruyor. Antep sıcağı malum. Köpek kendini çok da göstermiyor. Yani şöyle şeyi dikildiği zaman ebatını görebilirsin bana kıyasla hocam. Evet, gerçekten çok yüksek bir köpek. Yüksek. Yani ebatları bizim için çok yeterli bir hayvan hocam. Ekstra bir şey beklemiyorum. Aman abi. Pusat gerçekten yani biz yanına geldiğimiz zaman böyle durmuyor ama bir köpekle karşılaştığı zaman Hocam çok şimdi da sakin bir köpek değilmiş hocam. sakin olur mu? Pusat köpeğe karşı çok tepkili. Yani Pusat elimizden kurtulacak bir köpekle birbirine girecek diye çok korkuyoruz. Çünkü neticesi bambaşka boyutlara ulaşıyor. Daha önce buna şahitlik ettik bir kaza sonucu. Pusat yani güneş şimdi sıcaklarda hayvanlar kendini göstermiyor hocam. Yani sıcaklar hayvanları yıpratıyor. Antep'in sıcağı Evet. da malum. Tabii hayvanlar ebatlı hayvanlar. Çok da dışarı çıkarıp yormak istemiyoruz bu süreçte, bu sıcak havalarda. Şimdi ben şeyi de merak ediyorum hocam. Pusat geldi buraya köpeğin yanına. Direkt işeme tabiri caizse işedi Tabii. mekanında. Bu da şeyin göstergesi. Mekanın sahibi benim mi? Tabii ki güç göstergesi hocam. Güç göstergesi. Yani ben buraların ağasıyım, paşasıyım demek istiyor. Şimdi arkadaşlar Pusat'ı daha iyi gösterebilmek için sizlerle diğer köpeklerin yanına getirdik. Daha yeni sakin gözüken dev Pusat şu an gerçekten bir vahşi, evcilleştirilmemiş bir köpeğe dönüştü abi Pusat görünce. Pusat. Ezel'le birazcık şeyler, düşmanlar gibi diyebilir Hocam miyiz? şey olarak değil. Dozer de çok sert bir köpek Evet. normalde. Ama iş başa düştüğü zaman sert. Sakin. Zaten arkadaşlar Dozer de sanırım Karayılan, Karayılan'ın oğlu. İzmirli Karayılan'ın oğluydu. Karayılan'ın oğlu. Babası da ya babasını da tanıdığım kadarıyla mizacı, Meşhur bir köpekti. Sakin bir köpekti. sakin bir köpek ama herhangi bir rekabette veya çekişmeye karşı gerçekten kendini gösterebilen bir köpek. Pusat'ı sen kaç aylıkken almıştın? Hocam şöyle. Pusat Celal Altunsoy'da doğdu. 2 yaş civarındayken de Kastamonu'da bizim çiftliğimize geldi. Serkan Karahametoğlu'nun oraya, abimin oraya. Yani Celal Altunsoy'da büyüyen bir köpek. Yani ama tabii ki bebekliğinden, çocukluğundan beri hep takip ettiğimiz bir soy. Hep bizim güncel Evet. tuttuğumuz bir soy. Ya formu falan da zaten çok yerinde. Buradan Celal abiye de selam olsun videoyu izlerse. Selamlar. Abi şimdi yazın özellikle sen içeride konuşurken söylemiştin. Köpeklere kilo aldırmak istemiyorum dedin. Neden? Hocam kilo aldırmak istemiyorum derken yani köpeğe kilo aldırmak senin elinde. Kilo aldığı zaman hayvan yazın biraz daha sıkılır. Daha çok böyle nefes tüketmeye başlar. Yani protein destekli, aşırı protein destekli beslediğimiz zaman yazın hayvanları kaçınılmaz kilo alıyor. Yani protein de hayvanda biraz böyle bir deri yapısını bozma, egzama gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. O yüzden yani yine bizim mesela Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu'da bu çok problem olmuyor. Niye? Hava iklim serin. Serin. Biraz daha Serin yani gecelerimizin bizim orada montsuz dışarı çıkamazsın yine. Bir kazak almadan dışarı Evet. çıkamazsın. Ama burada öyle değil hocam. Antep'in sıcağı hayvanları yoruyor. Abi ben ya arkadaşlar bilmiyorum hani size şey gibi gelebilir ama Pusat Ekstra gerçekten güçlü. çok güçlü köpek. Hatta bir iddia koyabiliriz bence. Burada milli güreşçi bir hocamız var. Milli güreşçi hocamız bu köpeği tek başına tutabilir mi? Bir iddiaya da girebiliriz. Tutabilir mi hocam sence? Hocam zorlanır. Zorlanır değil mi? Ben tutabilir. Şimdi güreşçinin gücünü ben bilirim. Evet. Ama Semih hocam. Semih hocam gel bir. yani Pusat biraz kontrolsüz güç kullandığı için zorlanabilir. Yok. Hiç şey yapmaz. Biz varken Sadece ellemez. köpeğin gücünü göstermek için Çünkü hocam. sen Kendini sağlam de tut hocam. çok özür dilerim. Kendini de kısaca bir tanıtır mısın? Ben Semih Yazıcı, milli güreşçiyim, Avrupa üçüncülüğü, dünya ikincisi, sporcuyum, beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Vallahi kendime güveniyorum ama
Pusat da kendine güveniyor bence. İnşallah tutabilirim. Yani Hocam deneyeceğiz. ama böyle değil yani. Köpek karşısına geçtiği Tabii. zaman... Gel hocam sen böyle. Yani. Evet Semih hocam hazır mısın? Emre hocam ama sen destek vermeyeceksin. Yok. Tutabilecek mi bakalım? Pusat. Haydi Pusat. Şşş. Pusat. Haydi Pusat. Pusat da istersen. Yoruldular Pusat hocam. yoruldu, gerçekten yoruldu. Semih hocam şimdi köpek de yorgun ama sence köpek güçlü bir köpek mi? Şöyle söyleyeyim hocam. Bence güçlü ama ben tutarım. Yani kendime güveniyorum. Köpekten korkuyorum. O yalan yok. Ya hocam Teşekkür dediğim gibi ederiz ben hocam. tabii ki kontrollü tuttuğun zaman zapt edemeyeceğin köpekler de var ama tabii Pusat ekstra güçlü bir köpek. Tabii ki birden yükleniyor, kontrolsüz güç sağlıyor. O zaman kendini dengeleyemiyorsun. Yani Evet hocam. Bu kendini iyi şey yapmak lazım. Yani böyle kanıtlamış hayvanlar ya. tabii ki hocam. Ya bir de şimdi sıcaklar yıpratıyor hocam hayvanları. Küsüyor da bir yerde. Hocam aktarmak istediğim şey Pusat ortada. Gördüğün gibi bir köpek. Yani kendini kanıtlamış bir hayvan. Nasip olursa bundan sonra da bizle beraber devam edecek. Arkadaşlar Serkan abinin sadece büyük yetişkin köpekleri değil dişi damızlık köpekleri de var. Şimdi onlara da birazdan bakacağız. Yanımızda da yine Dev Tulga'nın Kızı. kızı. Köpek çok yüksek arkadaşlar. Sadece yaz sıcaklıklarına bağlı olarak sanırım biraz daha zayıf kalmış değil mi hocam? Tabii. Bir de hareketli bir hayvan. Genç bir dişimiz. Evet. Çok hareketli. Hem yazın sıcağı yıpratıyor hayvanı hem de çok hareketli. Yani sıcak mıcak demiyor. Sürekli bir etkileşimde. O yüzden çok da şey yapmıyor. Kilo almaması bizim için çok problem değil. Yani havalar serinlediği zaman yine istediğimiz forma Evet. ulaştırırız hocam. Ya ben bu köpeği mesela sürüde çok güzel görev yapabileceğini düşünüyorum. Bu dişinin. Kesinlikle. Atletik bir Çok yapıya sahip atletik bir olduğu hayvan. için. Yani hocam dediğim gibi bizim köpeklerin hepsi sürüde iş yapar. Ama şimdi köpeği bu kafesten çıkarıp da sürüye koyduğun zaman bu köpekten bir performans bekleme. Yavruyken Yavruyken bu yani tabii ki sürünün peşinde alışması lazım. Yani doğaya adapte olması lazım. O çetini görmesi lazım. O zorlukları görmesi lazım ki ona göre kendini hazırlasın. O atmosfere göre kendini hazırlasın. Yani yavrudan büyüdüğü zaman bizim köpeklerimiz ne kadar ebatlı olursa olsun sürüde görev yapıyor. Buna çok zaman şahit olduk yani. yanımızda çok büyük bir köpek hocam. Bu neyin Hocam nesi? bu Topuz. Ezel birazdan onu da görürüz. Ezel'in oğlu. Annesi öldü. Zeytin dişi diye bir dişi vardı. Annesi zeytin dişi. Babası Ezel. Daha 2 yaşına girmedi. 1,5-2 yaş arasında. Çok yüksek bir köpek hocam yani. Bayağı yüksek. Daha da yani enikliğini atmadı. Şu anda enik diyebilirim. Kaç santim gelir hocam bu? Hocam 95 net var. 95 üstü bence. Üstü de çıkar. Ben adaletli konuşmak 95 istedim. üstü bir köpek arkadaşlar yani. Ben şurada girerken bir tahta gördüm. Evet, metre tahta metre. Yani normalde hani gittiğimiz çiftliklerde bunu talep etmeyiz ama sen köpeğine güveniyorsun, ben de köpeğe güveniyorum. Çok büyük Yani bir ben köpek. hocam abartmak istemedim diyorum ya. 95 santim vardı. Ben 95'in üstünde çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben burada abartan Çok büyük sensin. bir köpek. Ben biraz abartmış olayım. Bence bir ölçsek senin için sıkıntı olur mu? Hayır niye sıkıntı olsun hocam? Tamam. İsterse 80 gelsin yani hiç problem Ben değil. köpeğe ölçeriz. güveniyorum arkadaşlar. Şimdi kamera karşısında zaten size gösteririz. Köpek bence 95 üstü net var. Emre abi çok köpekten anlamıyor ama işte. Burada da Köpek bırakmadılar abi net hocam. 95 üstü var. Metremiz ne kadar? Metremiz de arkadaşlar 1 metre. Herhangi metrede de bir kusur yok. Sıfırdan başlıyor 95'e kadar. Ben haklı çıkacağım. Emre hocam, şimdi metreyi aldım. Metrede bir sıkıntı yok. Baktım sıfırdan 1 Eyvallah. metreye kadar uzanıyor. Şimdi köpeğimizi düz bir zemine çıkartalım ki adil bir ölçüm olsun. İnsanların kafasında da herhangi bir şüphe uyanmasın. Şeyde yani bunun dikilebileceği hayvan arıyorum da. Çünkü yavru daha böyle bir pusata dikilir herhalde. Pusatla zaten aralarında bir şey var bence. Ya pusatla husumeti olmayan hayvan yok burada. Kanıtlayacağım. Şimdi hocam sen metreyi tutabilir misin? Tabii. Şimdi şey yapalım, kamerada da getir. Getir hocam kamerayı da. Kamerada da gösterelim. Şimdi köpek burada. Abi arkadan zeminden alıyorum. 90 kaç şurası? Omuz yüksekliğinden bakarsak da 95 gibi gözüküyor. Çok güzel bir köpek abi. Yani ben köpekte aslında çok da boya bakmıyorum.
Yok hocam, dediğim gibi yani puskun halde 95 santim net var bu köpeğin. Zaten Adamcılık var mı? Yok hocam. Şimdi ölçümleri yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum. Benim söylediğim daha doğru gibi. Siz de yorumlara yazarsınız sizce kaç santim geldi köpek. Köpekte bir kusur ararsan mesela sence eksiği nedir bu köpeğin? Kafası dar. Kafası Yani bir benim tık benim daha- benim istediğim bir kafa yapısı yok ama daha enik, toparlayacak, daha dolduracak. Benim için şu an için eksik ama ilerleyen zamanlarda kendini tamamlayacağından eminim. Yani çok ağızlı bir köpek. Benim istediğim ağız uzunluğu var hayvanda. Tabii yaşını aldıkça biraz daha kafa da patlayacak hocam. Daha enik sayılır yani. Büyük bir köpek, düzgün Gerçekten bir köpek. büyük bir köpek. Hı hı. Ateş diye bir köpek vardı. Ağız yapısı böyle Evet, uzun. Azerbaycan'a giden. Gerçekten ateş. bilmiyorum videoda görmüştüm. Ben de köpeği canlı görmedim. Ağız yapısı çok uzun. Evet, çok ağızlı bir köpekti. Evet. Ateş favori köpeklerimden. Yani Ateş'i çok severdim. Yani ağızlı köpeği seviyorum hocam ya. Ağzı uzun olması lazım. Bana çok yanaklı, dökümlü olmasına gerek yok ama ağzı boru ağızlı, büyük olması lazım yani köpeğin. Hocam bu kaç yaşında? 2 yaşına girmedi bu. 2 yaşına girmedi. Yok, girmedi. 2 yaşına Ya girmedi. bu 3 yaşına girince o zaman tam Tabii böyle işte 3 yaşına girdiği zaman kafayı da dolduracak, vücudu da dolduracak. Yani eksiklerini tamamlayacak. Ondan sonra daha da ebatlı görünecek. Daha şu anda mesela saldığın zaman enik gibi köpeklerle böyle oyun oynamak şakalaşmanın, istiyor oyun oynamanın herhalde. derdinde. Ama erkekleştiği zaman, ekeleştiği zaman daha böyle kendinden emin gezecek. Peki hocam şeyi merak ettim. Bu köpekte de var şimdi. Nasıl? Arka makbuz derler Niye? bizim orada. Mamuz, evet hocam. Makbuzlarda çift tırnak var. Bu ne isim geliyor abi? Hiçbir anlam ifade etmiyor benim için hocam. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Benim için kusur sayılır. Evet. Bir de köpeklerin abi boynunda dikkatimi çekti. Böyle garip bir şey var. Plastik var. Bu nedir Hocam tam bu olarak? Pire tasması, yani dış paraziti engellemek için. Evet şöyle de gösterelim. Evet. Yani bu henüz demo aşamasında, bizim için demo aşamasında öyle söyleyeyim. Veterinerimiz önerdi. Önerildiği gibi biz de uyguladık. Bazı köpeklerde, hepsinde olmasa da bazılarında denedik. Şu anda bilmiyorum. Yani biz yine de tedbiri elden bırakmamak adına iç dış parazitlerini oral yoldan yapıyoruz yani. Ama Peki faydasını gördün mü hocam? oral mücadele verdiğimiz için bunun faydası mıdır, onun faydası mıdır He. bilemiyorum yani. Ama tedbir amaçlı yine bulunduruyoruz. Fazla köpeğimiz var. İstersen bunu da yerine bırakalım topuzu. Tamam hocam. Diğer köpeklerimize bakalım. Güzel bir dişi getirdin yanımıza. Evet. Bu dişiyi de kısaca bir tanıyabilir miyiz? Nedir ne değildir? Çok Hocam kalın bu bir dişi. yani camiada herkesin tanıdığı isimlerden olan Dev Heybetli vardı. Mehmet Başaran'daki yurtunda şu anda. Yanılmıyorsam Hindistan'da olması lazım. Bir de Salih Baklan arkadaşımız da Göktürk vardı. Onların bacısı hocam bu köpek. Yuva bir kardeşi. Evet. Çok iyi, çok kasalı, çok beğendiğim bir dişi. Pusat'la eşledim geçen dönem. Pusat'tan şu anda yavruları büyüyor. 75 günlük oldular yavrular. Yani çok büyük beklentilerim var. Yavruları henüz gündem etmedim ama yani beklentimin üstünde olacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü yani biz 1 aylıkken, 2 aylıkken köpeğin ne boyutlara ulaşabileceğini, nasıl bize böyle neler yapabileceğini görebiliyoruz yani. Yani artık sen dişiyi görünce bu dişiden şöyle bir yavru çıkar diyebiliyor musun hocam? Yani asıl neslini bilmek lazım hocam. Dişi ne kadar ebatlı olursa, ne kadar gösterişli olursa olsun, soyunda, genetiğinde bir aksaklık varsa muhakkak sirayet eder. O yüzden asıl neslini, soyunu, sopunu çok iyi bilmek lazım. Aynı zamanda gösteriş de çok önemli tabii ki. Yani sokak köpeği gibi dişileri de Tabii. şey yapmıyoruz yani. Yani, Damızlık bünyemizde barındırmıyoruz. Hocam kamerayla bir yakın çekim girmeni istiyorum. Ya bu sırt olarak beni çok şey yaptı mesela, çok etkiledi. Sırtı çok büyük, çok kalın. Çok yedirmiyorum. Ona rağmen zayıflatamadım. Bir de 6 tane yavru büyüttü yani. Evet yani bir de yeni yavrudan Hiç çıkmış bozmadı kilosunu. bir dişi arkadaşlar. Ama benim burada bir tane favori dişim var. Sen o dişiyi biliyorsun zaten. Biliyorum Arkadaşlar hocam. gerçekten yani bu dişi çok güzel, çok ebatlı ama benim burada aşık olduğum bir tane dişi var. Bilmiyorum, belki siz de görünce çok seveceksiniz. Çok güzel bir dişi. Abi onu ben göstermek için çok sabırsızlanıyorum. Tamam, hemen onu göstereyim. Hocam geldik şimdi benim buradaki en favori köpeğime. Evet. Ya köpek diyorum, niye? Erkekler de dahil benim burada arkadaşlar. Ya bu eski köpek ırkları vardı, bilmiyorum. Benim de buna benzeyen bir dişim vardı. Onu mu andırıyor? Başka bir şey mi? Bu dişi benim çok hoşuma gitti. Göreceli baktığın zaman sen köpekten anlayan adamsın. Bu işin göbeğinden gelmiş adamsın. Şimdi ben de dışarıdan gelsem, bu köpeği burada görsem derim ki işte dişi bu. Çünkü öyle bir dişi yani. Gerçekten öyle Hem bir şey. damızlık olarak, hem soyu sopu olarak, hem de görünüş olarak yani hayvan ben buradayım diyor hocam. Mütevazi olmamak lazım bu konuda. Dora, Kesinlikle. ee, İsmi Dora mıydı? Dora. Dora anneden Pusat'ın kardeşi. Bunun da annesi Aykız. Bu efsane Aykız. Evet. Yani Aykız'dan bugüne kadar
hiç Çıkmadı boş herhalde. yavru çıkmadı. Kesinlikle boş yavru çıkmadı. Bura. Yavruların hepsi sınıf köpekler, sınıf damızlıklar oldu. Ne oldu? Bu da Poyraz'ın anneden, Pusat'ın anneden bacısı. Bunun babası da Boğaçlar'dan yine Poyraz. Bunun da yine geçmişi Celal Altısoy. Dora kaç yaşında demiştin hocam? Hocam Dora şu anda 6 yaşını geçti. 6 yaşını geçti. Evet. Dora'dan 2 tane geçen dönem şeye çektim. Bamsi'ye çektim. Bamsi biliyorsun Dev Evet. Tulga'nın yuva bir kardeşi. Bamsi'ye çektim. Oradan 2 tane erkek yavrusunu büyütüyorum. Diğerlerini sahiplendirdim. Onlar da şu anda 6 aylık oldular. Yani çok umutluyum yavrulardan. Çok büyük beklentim var. Çok başka bir dişi ya. Çok yani başka bir diş. Evet. Şu anda yeniden kızanını bekliyorum ama kararsızım ne yapmam gerektiği Ya konusunda. benim de böyle bir dişim olsa ben de Bakacağız. kararsız kalabilirim belki arkadaşlar. Bir sürü de köpek var Yani burada çok Emre abi. bizim beslediğimiz köpeklerde tam aranan ifade, aranan sima, aranan dudak, aranan sal, aranan basar. Evet. Hepsi bu hayvanda mevcut. Yani çok ebatlı, çok büyük bir dişi de diyemeyiz ama yani bundan neler çıkabileceğini de az çok tahmin edebiliriz hocam gördüğümüz zaman. Evet Emre hocam ben özellikle şimdi burada da söylüyorum arkadaşlar. Emre hocam bunun bir tane yavrusundan yani en küçüğü olur, en kötüsü olur, en topalı olur ama bir tane bunun yavrusundan bana ayır. İnşallah hocam parayı şimdiden biriktirmeye başla o zaman. Tamam ne kadar Sen biriktir ortaya çıkana anlaşırız hocam. maaş arkadaşlar herhalde biz Dora'nın yavrularına bırakacağız gibi. Yok hocam senin canın sağ olsun. Teşekkür Konuşuruz. ederim hocam. Yani şey neyse köpek camiasında Sıkıntı dostluk yok. Biz farklıdır, seninle anlaşırız ticaret hocam sorun başkadır. yok. Tabii dostluk başka, ticaret başka ama anlaşırız. Sorun İnşallah yok. hocam. Biz Ben- herkesle anlaşıyoruz hocam. Yavrularımız da var. Hani Evet. sağlık açısından senin girmen çok doğru olmaz dedin. Evet. O yüzden sen böyle yavruları gösterirsen bize. Zeyna dişi anneleri. Babaları da Pusat. Yavrular bugün 75 günlük. Gelişimleri çok iyi. Yani sıcak biraz yoruyor, yıpratıyor ama mecburen dışarı almak zorundayız. Hayvanların güneş ışığına da ihtiyacı var. Burada günün belli saatlerine göre gölge olaylarını kendileri ayarlıyorlar zaten içgüdüsel olarak. Şimdilik büyütüyoruz. Tabii ki buradan kendimize ayıracağımız yavrular var. Bunları. Bu mesela erkek yavrumuzun bir tanesi. Evet erkek yavrumuzun bir tanesi. 2 erkek yavrumuz var zaten. Diğer erkek yavruyu da göstereyim. Nereye gitti? Bu babaya daha çok benziyor. Evet, bu erkek yavrumuzun babaya çok benziyor. Sahiplenmek isteyenler hocam sana nasıl ulaşabilir? Hocam sosyal medyadan da ulaşabilir. Aynı zamanda sosyal medyadan bana ulaşırlarsa ben onlara oradan irtibat numarası verebilirim. Abi köpeğimizi tanıtabilir miyiz mi? Hocam bu Ezel. Daha önce dedim biraz önce çektiğimiz Topuz'un babası. Eski adı Ömer miydi? Yok. Geçmişini Ezel izleyenler bilir arkadaşlar da. Evet, ben de şaşırdım. Ya boş Lafı ver. mı karıştırdık acaba? Sonradan uyandım. Hocam Ezel'sini izleyenler bilir arkadaşlar. Ezel diye bir karakter var. Eski adı da Ömer. Hatta klasikte bir repliği var. Ezel'in yüzünü değiştirdiler. Ezel'in tipini Evet. değiştirdiler. Davut Uslubaş abimizin yurt dışına sahiplendirdiği Dev Tulga'nın öz oğlu. Aynı zamanda burada da Topuz'un babası. Yani Dev Tulga'nın ebatlı yavrularından, en ebatlı yavrularından diyebilirim. Tabii ki Tulga'nın çok yavrusu var. Hepsini canlı görmek nasip olmadı. Ama benim nazarımda çok ekstra bir köpek, büyük bir köpek. Diğer gördüğüm kardeşlerinin arasında, yani bunun Tulga'nın gördüğüm yavrularının arasında en büyüklerinden diyebilirim. Tulga da arkadaşlar kesinlikle belki köpek işiyle uğraşan kişiler bilir. Çok yüksek belki de Türkiye'nin sayılı büyük. Çok büyük bir köpek. Köpeklerinden Yani sayılı birisi. derken Tulga'yı canlı gördüm. Ben Tulga gibi köpek görmedim. En büyük köpeği diyebilir miyiz o zaman? Benim gördüğüm en büyük köpeği, Türkiye'deki en büyük köpek benim gördüğüm Tulga'ydı. Dev Tulga'ydı. Evet, Bu kesinlikle. da babasını arkadaşlar aratmıyor bence. Şöyle aratmıyor. Çok yüksek bir köpek. Oğlu da zaten burada gösterdiğimiz metrelik köpeklerden birisiydi. Evet, Topuz. Oğlu da babasına benziyor. Damızlık konusunda bence kendini kanıtlamış abi o zaman. Kesinlikle. Damızlık konusunda çok başarılı. Ezel'in damızlığını kesinlikle Ben değerlendirdim. mesela Ezel'le Dora'yı bir düşündüm abi video Ben de çekerken. düşündüm. Senden önce düşünmüşüm. Dedim acaba Ezel'le Dora'nın yavruları nasıl olur? Renk olarak da Uyumlu. sağlıyorlar. Evet. Ezel'in de yavruları ciddi anlamda büyüyor. O yüzden hani düşünmedim değil. Aklıma da gelmedi değil. Köpeklerde damızlık seçerken en çok dikkat ettiğin şey nedir? Yani Dur. bu işin en önemlisi Kışlı. köpeğin aslı nesli soyu sopu. Fizik yapısı, ağız yapısı. Yani Köşeye sıkıştırmasın hocam. ya damızlık köpeğin bizim köpeklerimiz çok ebatlı cüsseli köpekler hocam.
Evet. %100 diyebileceğimiz köpek çok azdır. %100 yani kusursuz, eksiksiz diyebileceğimiz köpek sayısı çok azdır. Biz eksiklerini görmezden geliyoruz. Çoğu eksiklerini zaten dışarıdan bakan vatandaş göremez. Ama olabildiğince az eksiği olması lazım. Damızlık vasfı Az taşıyabilmesi eksikten için. kastın hocam şöyle örnek vererek mesela basarları düzgün olmalı. Tabii. Kuyruk yapısı önemli mi senin için? Ona Önemli. Mesela köpekte simit kuyruk sevmiyorum hocam. Allah Allah. Sevmiyorum. Benim tarzım değil. Köpek böyle daha açık tutmasını isterim kuyruğunu. Keleş kuyruk derler biz bu veya kamçı kuyruk derler. Evet. Daha böyle 9 rakamına benzetir kuyruğunu. Biraz böyle yüksekten atar. Benim tarzım o köpekler. Simit kuyruk sevmiyorum. Yani kangal gibi kuyruk tutan köpek sevmiyorum. Çok ilginç mesela arkadaşlar yani özellikle ben diye düşünmüştüm hani simit kuyruk köpeği çok yakışıklı gösteriyor diye. Ya hocam bu iş göreceli. Yani bu köpeklerde simit kuyruk sevenler de çok. Ama Evet. benim tarzım değil yani. Doğru. Ben beğenmiyorum göreceli olarak bahsetmem gerekirse. Eyşan'ı bir dahaki sefere Dora olabilir mi? Olur öyle. Ezelim İstiyorsan ismini değiştirelim 6 yaşından sonra Eyşan koyalım. Olabilir hocam. Dora'nın ismini değiştirirsek daha güzel. Valla Eşledikten nasip sonra. hocam ya bir onun şeyini yapacağız yani. Oyun mu Fizibilitesini istiyor abi yapacağız. ben ne istiyorsun anlamadım. Şey yaptı biraz. Tamam dur. Köpek kokuları var ya üstümüzde. Tabii hem o bir de Sanırım şey biraz- hocam ya bu da böyle sevecen bir hayvandır yani. Adamcıdır normalde ama Allah Allah. tabii hepsi adamcıdır hocam. Bende mi şey var o zaman bilmiyorum. Bir Ben tılsım iyi var hocam niyetliyim yani. Baksana bu da iyi yüksek bir köpek hocam. Yani Evet, oğlundan gerçek. aşağı yanı yok. Bunun da bir 90 üstü net var bence. Var, tabii 90 ki. üstü net. 93, 94, 95. Rahat. Yani Evet. dikildiği zaman şimdi burada ölçersek 93-94 santim gelir. Ama köpeğin karşısına koyduğum zaman 95'i de aşar. Sendeki şeyi de biraz abi büyük köpek, iri köpek seviyorsun anladığım kadarıyla. Tabii ki hocam yani bu köpekleri beslememizdeki amaç bu köpeklere sevdamız bu ya. Köpek işiyle uğraşanlar bilir. Dev Karayalan, İzmirli Karayalan'ın birebir öz oğlu. Özoğlu. Güzel bir köpek, beğenerek getirdiğimiz bir köpek. Nasip olursa damızlığından da bir iki sefer faydalanıp daha sonra Hiç emekliye yavrusunu ayırırız. almadın mı Biz hocam? almadık. Henüz bir dişiyle denemedik. Bir şans verilmesi gereken bir köpek diye düşünüyorum. Fenotip olarak babasına çok benziyor. Çok benziyor. Ya ben şey yapmasam mesela ileriden bana göstersen Karayalan'ı satın aldım. Bir Karayalan gerçi öldü ama Evet. hani Karayalan'ı göstersem desem ben de bilmesem öldüğünü derim ki gerçekten Karayalan. Evet hocam çok benziyor. Dozer'de de bu babasındaki sakinlik, Karayalan'daki Çok sakinlik sakin. var. Aşırı sakin. Yani karşısına köpek dik, umursamıyor. Yani bu sakinlik mi desem, özgüven mi desem çok umursamaz bir hayvan. Ama diyorum ya yani bu hayvanların genetiği belli. Yani şimdi içinden ne çıkacağını kimse bilemez. Dozer kaç yaşındaydı abi? Dozer hocam 6 yaşını geçkin. 6 yaşını 6 geçkin. yaşını geçkin. Köpekten kaç yaşına kadar döl verim alabiliyorsun erkek Hocam köpeklerden? iyi bakıldığı takdirde 8-9 yaşına kadar Dişiyle köpek eşleşebiliyor. dişiyle eşleşti. Ondan sonra zaten yani kemikleri güçsüzleşiyor. Peki şeye inanıyor musun abi? Bu köpeğin yaşlılıkta alınan eniyle gençlikte alınan eni döl verimi arasında fark oluyor mu? Hiç sanmıyorum. Yani ben de çok duydum. Yani %100 yanlış bir terimdir diyemem. Bu köpek mesela dozer. Bir Ya. kurtla mücadeleye girdiği zaman tek başına mücadele edebilir mi? Kesinlikle. Bir kurdu tek başına yıkabilir mi? Tabii ki hocam yani şöyle kurt çevik bir hayvan. Kurt hızlı bir hayvan. Kurt yani dişine göre bir köpek olduğu zaman onunla mücadele eder. Ama bu köpekle bir kurdun mücadele etme şansı yok. Birebir yani bir kurt bir köpekle ya dozer açısından söyleyeyim. Karşılaştığı zaman dozer kurdu Tabii. tek başına alır diyorsun. Ezer rahat. Kurt zeki bir hayvan. Kurt çevik bir hayvan. Kurdun ağzı çok sert, güçlü bir hayvan. Ama bu köpeklerle kesinlikle kıyaslanmaz. O kadar da gözde büyütmeye gerek yok yani. Kurt sürü halinde hareket eden bir hayvan. Yani sürü olmadığı zaman zaten bir kurt bu köpekle mücadeleye gireceğini düşünmüyorum. Yani mücadeleye girmez. Ya mücadele şöyle mesela koşarak ben yetişebileceğini düşünmüyorum bir kurda. Yok yetişemez. Normalde kangallar bile hani akbaşlar bile Kangallar bile yetişemez. yetişemiyorken- Yani çünkü o hayvanın ciğer kapasitesiyle bizim esaretteki hayvanların ciğer kapasitesi bir değil hocam. Yani şimdi bizim köpek buradan 100 metre koştuğu zaman, şimdi buradan salındığı zaman 100 metre gider, 100 metre sonra nefese düşer. Ama antrenmanı yok doğru. antrenmanı yok. Tabii sürüde çalışan köpekler bu mesafeyi üst üste koyar gider. Bir kurt ya doğduğu günden beri doğada sürekli bir spor, sürekli bir antrenman, sürekli bir aktivite halinde olduğu için hayvanda ciğer var. Nefes var yani. Ya Kanada kurtları da hocam yani bizim Türkiye'deki boz kurtlar, bizim Türkiye'deki kurtlar da ebatlı kurtlar var ya, çok ciddi büyüklükte kurtlar var. Tabii ki o Kanada kurtları kadar şey değil.
Yani ebatlı, Büyük değil, kalın, cüsseli büyük değil, değil. doğru. Ama yani dediğim gibi her ne olursa olsun bu köpekle bir kurdun mücadele edilmesi çok zor. Hocam ben şeyi merak ettim ya, konuşurken sürekli gözüme denk geldi ama Nedir hocam? köpeğin patisinin teki yok. Ha, parmağı yok. Parmağı, Evet, pardon. parmağı yok. Parmağın Küçük- teki yok. Küçüklükten bir arızalar. Bu ya gördüğüm şey yaptım. Gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ne oldu abi, biliyor musun bu olaya, hakim misin? Hiçbir bilgim yok. Yani küçükken olabilir. Yani çok arkasında gözetlemedim işin açığı. Bir eksiklik, Bir şey yapmıyor. Bir eksiklik şey değil. Yani yavru kendisi bir parmağı eksik diye yavrularında birer parmağı eksik olmuyor hocam. Yani Tabii o orası öyle. sonradan Bir olan bir kaza olay oldu olduğu zaten için belli, tabii. bir kesik gibi şey var. Evet, bizde yani var. yavruyken falan başına bir iş gelmiş olabilir. Köpeği de koyalım bence. Çok güzel bir köpek. Yukarıda gösterdiğimiz arkadaşlar Dozer Karayılan'ın oğlunun yuva bir bacısı, bahsettiğimiz dişi bu. Abi bu dişi yine Dozer'le yuva bir demiştin sen. Dozer'le yuva bir kardeşler. Şu anda gebe. Bunu da topuzla işledik. Ezel'in oğlu topuzla işledik. Bir ay bir zamanı var. Bir aydan az ama ortalama olarak bir ay söyleyeyim. Tam tarihine bakmam lazım. Doğuracak. Neticesine bakacağız bakalım. Peki bu daha önce yavru aldın bu dişler? Ben almadım hocam. Daha önce yani almadın. geldiği yerde alınmıştır illaki ama ben almadım. Geçmişte ne verdiğini de bilmiyorum. Ama beğendiğim bir dişi. Evet, bu da sallı bir dişiydi. Evet, sallı, kemikli, güzel bir dişi. Neticeye bakacağız hocam ya. Denemek lazım yani. Yani doğru söylüyorsun. Denemeden yavru Denemeden kesinlikle hocam garantisi bilemeyiz de yani. verilmez. Ama abi şöyle baktığımız zaman bir aydan az kaldı dedin ya sen. Evet. Sanki çok bir yavrusu da olmayacak böyle, daha az Hocam sayıda. az da olabilir. Bazı köpeklerde şöyle bir durum söz konusu. Birden karınlaşmaya başlıyor. Birden Yani son indiriyorsun. dönem artık yani son 10 günde karın yapmaya başlıyor. Şaşırtıyor. Yani bu da öyle olabileceğini düşünüyorum. Çünkü karın yaptı yani yine de nispeten biraz zayıf tutuyoruz. Doğum kolaylığı olsun diye. Köpekler annesinden ne zaman ayrılmalı? Kaç aylıkken? Valla şu ana kadar şöyle söyleyeyim. 2 ayına kadar ben yavruları emzirdim. Ha, ne oluyor? 1,5 ay sonra artık yavrular iyice gezinmeye başlıyorlar ve annelerinin yemlerine müdahale etmeye başlıyorlar ve anne artık onlara yemini kıskanıyor ve yavruları sıkmaya başlıyor. Öyle bir durumda da ben anneyi yavruları ayrıyeten yemlerken anneyi ayırıyorum. Anneyi besliyorum. Besledikten sonra da 2 saat sonra yaklaşık yavruların yanına koyuyorum. Çünkü içgüdüsel olarak bu hayvan yavruyu kusuyor. Yani kustuğu zaman Öyle bir olay da var. Tabii. Yani yemeğini yiyor, yedikten sonra yavrularını yavruyu kusuyor. kusuyor tabii ki. Yani Vay. içgüdüsel olarak bu hayvanların doğasında var, köpeklerin Evet. doğasında var. Yani kustuğu şeyden de, yiyecekten de yavru aldığı zaman onlarda hani aşı programı bitmemiş yavrulara zarar verebiliyor. Hastalık yani İlginç mikrop bir detay alabiliyor. arkadaşlar. Belki bunu ilk defa duyanlar vardır. Yani ben de çok köpek besledim ama bu bilgiyle karşılaşmamıştım. Teşekkür ederim abi. Rica ederim hocam. Yani bilgi için de. bir şey illaki %100 karşılaşılabilecek bir vaziyet değil ama Evet. biz önlem olarak yine o disiplini koruyorum yani. Allah yani o kadar güzel yaratmış ki bütün canlılar arkadaşlar. İçgüdüsel olarak ne kadar çok beslesen de, yani önünde et de olsa onu yiyip yavrusuna sindirimine destek. Kesinlikle. Ya vermek ben istiyor. şunu da denedim. Dedim dişiye çok az vereyim madem. Kendine alsın ki yavrulara kusmasın. Bir avuç içi kadar versen bile yavrusunu onu kusuyor. Hay be. Çok Onu garip bir kendine bilgi. almıyor yani. Bu yavrular neyin nesi? Hocam bu yavrular henüz 6 aylık. Bunlar anneleri Dora dişi. Senin çok beğendiğin Dora dişi anneleri. Babaları da Bamsi. Kapının girişinde Dev Tulga'nın yuva bir kardeşi Evet. olan Bamsi de babaları. Bunlar 6 kardeş büyüdüler. Diğer kardeşlerin 4'ünü sahiplendirdik. Bunlar da bize kaldı. Ama şöyle, şimdi renk varyasyonu olarak şu yavru benim tuttuğum bir yavru. Senin tuttuğun yavru da renk varyasyonu olarak diğer yavru. Yani şimdi ben bunu seviyoruz. Renk olarak da seviyoruz. Biraz daha çünkü siması da babayı andırdığı için, Gerçekten babası da bizim benziyor. için özel bir köpek. Sima da babayı andırdığı için bu bizle kalacak nasip olursa. Diğer yavruyu da sahiplendirme niyetimiz var. Ya bu yavru zaten çok güzel bir yavru. Ya bu yavru da çok güzel bir yavru İkisi ama de birbirinden güzel hocam. İkisi de İkisinin de farklı kaliteli. bir şeyi var, böyle ifadesi var. İkisi de sevdiğim sima, ikisi de sevdiğim ifade ama diyorum ya, şimdi babası yaşlanıyor. Babasını sima olarak bize hatırlatacak olan yavru bu diye düşünüyorum. Bu biraz daha böyle anne yapılı. Ağız kafa yapısı olarak Evet. biraz daha anneye çekmiş. Çok dövüşmeye başladılar ve yaş ilerledikçe böyle dövüşleri artık acıtmaya başlıyor. süt dişlerinde attılar herhalde. Attılar hocam. Artık dövüşme işi başladı ve tehlike arz ediyor. O yüzden bir tanesinden durumunda kalacağız. Biraz zor olsa da ikisi de Evet. çok güzel Ya yavru. ikisinin de aslında bir tanesi anne tarafına çok benziyor. Bir tanesi baba tarafına çok benziyor. İkisi de benim için çok özel ama birinden İki vazgeçmek kardeşten zorundayız. birisinden. Bazen böyle şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Ne kadar kaliteli yavru da üretsen, ne kadar güzel yavru da üretsen birinden vazgeçmek bazen olabiliyor. Kesinlikle. Ne oldu? Ne Bunlar oldu? hocam Gel. kapının önünde gördüğünüz Petra dişi vardı. Petra dişiyle Pusat'ın yavruları şu an 4 aylıklar. Yani çok beğenerek
Çok severek beslediğim yavrular. Dişinin renk olarak aradığımız özellik değil ama yani benim Alalık için- var. Alalık var. Benim için devamı önemli. Dişi çok sert bir dişi. O yüzden de ondan ayrılmak durumunda kalabileceğiz muhtemelen. Kendime damızlık olarak büyütmüştüm işin açığı. Yani çünkü 4 aylığına kadar damızlık niyetiyle büyütmediğimiz hiçbir yavru burada kalmadı bugüne kadar. Erkeği büyüteceğim nasip olursa. Bunu çok severek besliyorum. Dişiyi de çok severek büyütüyorum ama dediğim gibi çok hırçın. Yavruları şimdi buraya gün içerisinde salmamız gerekiyor. Dişi bizim elimiz ayağımızı bağlıyor. Yani O çok kadar sert, hırçın bir çok dişi. sert. Yani hangisine kafa tutacağı belli değil. O yüzden biraz da ortalığı karıştırıyor. O sebepten onunla da yollarımızı ayıracağız gibi görünüyor. Sen çok fenasın sen. Arkadan bakıyor bir de bize. Arkadaşlar ben biraz Bamsi'den uzak kalmak istiyorum. Bamsi'de adamcılık var. Sözü ben direkt sana devredeyim Emrah abi. Hocam Bamsi dediğim gibi Dev Tulga'nın yuva bir kardeşi. Yani Dev Tulga kadar ebatlı değil ama bizim için maneviyatı var. Hem de damızlık vasfı olarak çok yüksek yavrular verebilecek potansiyelde bir hayvan. Bizim için özel. Arkadaşımız gibi öyle söyleyeyim sana. Seviyoruz. Hem damızlık olarak da değerlendirdiğimiz bir köpek. Çok kalın, kasalı bir köpek. Çok kemikli bir hayvan. Nasip olursa İçerideki yavruların da aynı içerideki zamanda yavruların da babası. babası. Evet. Peki hocam Bamsi bu kadar kemikli olması anneden mi geliyor babadan mı? Bamsi'nin zaten soyu sopu anne baba tarafı da soyu sopu çok kalın büyük köpeklerdi hocam. Öyle söyleyeyim. Zaten Dev Tulga'yı canlı görmüş olsaydınız hocam bana hak verirdiniz yani bu köpek niye sizin için bu kadar önemli, niye bu kadar özel onu anlardınız yani canlı görseydiniz. İçeride gösterdiğimiz yavruların annesi değil mi bu? Evet annesi. Annesi hocam. O ala dişiyle ki kardeşi erkek kardeşinin babaları pusat olmak üzere anneleri de Petra bu dişi. Biraz yabancıdan çekinir. Bir şey mi oldu hocam? Niye böyle sosyal Yo, değil zaten aslında? biz bunu yavrudan büyütmedik. Yetişkinken aldık. O yüzden bilmiyorum yani bir asosyal bir köpek biraz. Ama yavrularına sirayet etmiyor. Yavruları gayet böyle şımarık büyüyor. Gayet heyecanlı büyüyor. Ya, bizim için damızlığı önemli. Modelli Yani bir hayvan. şey olarak mesela kafa yapısı, alın yapısı veya eklem yapısı olarak beslemek istediğin veya beslediğin dişilerden bir tanesi de Tabii bu kesinlikle dişimiz. kesinlikle favori dişlerinden bir tanesi. Evet, Öyle söyleyeyim. Petra. Tabii ki. İsmi de çok güzel bence hocam. Evet, Petra Petra'yı ismi ben de biraz beğeniyorum. Yani anlamı Petra'nın nedir? vallahi bilmiyorum ki hocam. İsmiyle geldi öyle söyleyeyim Ha, sana. Petra ismiyle Evet, geldi. Direkt evet. sizde değiştirmeden. Burada Petra'nın bir kulübesi var. Diğer köpeklerin kafesleri var ama. Ya şimdi dişileri buraya nöbetleşe bağlıyoruz hocam. Aa, Çok, o zaman biz şey Kafeste yapmadan bunalan hemen köpeği geçelim. yok hocam Yani. sorun yok. Burada bunalan köpeği kafese alıyoruz. Evet. Bir şekilde bir böyle döngü sağlıyoruz. O şekilde devam ediyoruz yani. Ya son olarak ben şey de değineceğim. Mükemmel bir arazi üzerinde çiftliğe sahipsin hocam. Evet. Burada üretim yapıyorsun öyle bir de Evet. söyleyeyim. Fırsatını bulmuşsun. Gerçekten de herkesin böyle sahip olabilmek istediği bir çiftlik. Konum olarak da bence şanslısın. Ya konum olarak şimdi şöyle hocam. Burası Gaziantep'e gayet yakın bir bölge. Evet. Yakın olmasına rağmen şöyle söyleyeyim. İklim olarak Gaziantep'le çok fark ediyor. Buranın hava sıcaklığı olsun, kışın, yazın olsun. Yani Antep'te mesela gündüzleri böyle ortalık nefes alınmaz durumdayken buraya geliyoruz bir hava aldığımızı fark ediyoruz. Yani çok değişiyor. 3-5 derece bile olsa çok değişkenlik gösteriyor. Köpekler de o konuda biraz rahatlar yani. Evet. Emre hocam son olarak izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi olabildiğince işte beslediklerimizi gösterdik hocam. Evet. Hayvanlarımızı tanıtmaya çalıştık. İzlesinler, görsünler. Yani canlı görmek isteyenleri yine iletişim kursunlar, bekleriz. Onun haricinde ekstra bir şey söyleyeceğim bir şey yok hocam. Her şeyi ortada yani gördük. Evet arkadaşlar Prime Kangal izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Emre hocam ben sana ayrıyetten çok özel bir teşekkür etmek Rica istiyorum. ederim hocam, ne Çünkü demek. çok temiz bir çiftlik ve çok düzenli bir çiftlik ve aynı zamanda köpeklerin bakımları da çok güzel. O benim şahsi prensibim hocam öyle söyleyeyim. Yani beni yani hayvanların düzeni nizamı bozulduğu zaman ben rahatsız olurum. Evimde uyuyamam yani o sebepten. Çünkü severek besliyoruz. Hayvanlar rahat etsin. Onların konforu bizim için önemli. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuz için bize abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.